Merhabalar, saçımın başımın dağınıklığına bakmayın çünkü burada aşırı derecede rüzgar var şu anda. Ben çıktım Novotel'in bu Bokan top rafundan bir şeyler yedikten sonra şöyle göstereyim. Bakın otellerimiz karşılıklı. Britanya International Hotel ve hemen karşısında da Novotel var. Ve hemen şurada da görüyorsunuz ay ışığı var. Yine ay ışığına denk geldim. Çok güzel. Nereye gidersem gideyim ay ışığı var. Ve şu anda bir helikopterin de geçtiğini görüyorum. Tabii umarım rüzgar sesinden dolayı rahatsız edici bir şeyler duymuyorsunuzdur siz. Şu an mikrofon kullanıyorum ama emin olamıyorum. Evet, hem etrafta bir tur atacağım. Geldiğim taraftan değil, diğer taraftan giderek hem de market falan varsa markete gitmeyi düşünüyorum. Bakın şu binanın görüyor musunuz ışıklı yerleri? Hepsi ofisler, bürolar ve çalışan insanlar var hala. Az da olsa. Bayağı çalışkan insanlar anlaşılan mesaiye kalmışlar. Bu da tabii ki bizim nehrimiz böyle. Şu an bayağı üşüyorum gerçekten, soğuk. Evet, burası da böyle bir yer. Daha önce hatırladığım kadarıyla etrafta böyle çok fazla yok, market yok. O yüzden şeye gitmem gerekiyor. O ilk geldiğim zaman geçtiğim bir alışveriş merkezi vardı ya, orada var. Bu da böyle devasa bir yapı. Yani gökdelenlerin ortasındayım şu anda burada. Bir market bulup bir şeyler alıp odama dönmek istiyorum. Tabii odamın şöyle bir dezavantajı var. Onu söylemeyi unuttum çünkü yeni fark ettim. -1'de olduğu için internet çekmiyor. Bu akşam internetsiz idare etmem gerekiyor. Bir taraftan da iyi tabii. İnternet detoksu yapmış olurum. Saçlarımdan ne kadar rüzgar olduğunu görebiliyorsunuzdur. Umarım sesimi duymuyorsunuzdur. Gerçekten çok soğuk. Eldivenlerimi de bıraktım lazım olmaz diye. Ya burası sanki aşırı derecede soğuk. Çünkü ben Novotel'den çıktığım zaman bu kadar da soğuk değildi. Bu kadar soğuk hissetmedim. Şu an nedense bu kısım özellikle aşırı derecede soğuk. İnanın bana, abartmıyorum. Özellikle rüzgardan dolayı. Evet. Five Bank Street. European Bank. Daha önce demiştim, burası böyle bankaların merkezi gibi bir şey Londra'da. Finansal kalbi. Öyle. Dediğim gibi yapılardan da zaten belli oluyor. Bakalım bu gördüklerinizin çoğu işte buranın beyaz yakalıları. Şöyle şuralardan çıktıklarını gördüm. Şu binalardan. Ezilmeden karşıya geçeyim bu arada. Evet, Londra'nın beyaz yakalıları. Bu arada burada şu an saat 6.30'muş. Yeni fark ettim. Ben az önce orada çalışan insanları görünce böyle saat 8-9'a kadar mesaiye kalmışlar diye düşündüm de 6.30 çok geç bir saat değil. Şu an burası aşırı yoğun. Genelde sanırım bu saatlerde falan mı bırakıyorlar? Bunların hepsi böyle sanki işten çıkmış evlerine gidiyorlar gibi. Hepsi olmasa da büyük bir kısmı. Burası da güzel bir yer. Ben açıkçası diğer az önce kalktığım yeri, Bokan'ı manzarasından dolayı tercih ettim ama onun dışında da çok keyifli yerler var, güzel yerler var. Çok daha uygun fiyata.
Yani ama bu taraflara gelince bence kesinlikle bir defa gidilip görülmesi gereken bir yer. Manzaranın keyfini çıkarmak gerekir. Çünkü nadir manzaralardan birine sahip burada Londra'da. Evet, hatırladığım kadarıyla bu alışveriş merkezinin içerisinde mağaza vardı. Mağaza dediğim pardon, market. Girip bakalım tekrar. Şimdi Currys adında bir elektronik mağazasına denk geldim ve orada denk geldiğim bir uygulamayı size göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki böyle bu ürünlerden birini satın almak istiyorsunuz. Şöyle şu kağıdını alıp götürüyorsunuz. Onlar size ürünü veriyorlar. Sanırım şu şekilde, mesela ben bunu satın almak istiyorum. Bunu işte bir görevliye gösteriyorum. O da bana bu ürünü getiriyor. Değişik bir uygulama. Sanırım böyle hırsızlığa karşı geliştirilmiş bir uygulama. Bütün ürünlerde yapılmamış ama böyle ufak tefek ürünlerde özellikle var. Dediğim gibi bakın. Değişik. Bakın burada da o alışveriş merkezinin içerisinde bu şekilde su sebili var. Ücretsiz. Varsa suluğunu doldurabilirsiniz bu tür yerlerden. Bu tür uygulamaları her yerde görmek isteriz açıkçası. Evet, bu akşamki otelimizin giriş kısmı böyle. Bence aslında gayet güzel. Daha önce dediğim gibi geldiğim zaman beni kokusu bayağı rahatsız etmişti. Bu defa o da yok. Bu durumda kesinlikle tam bir fiyat performans oteli bence. Öyle. Burada da böyle bir ekran var. Gazeteler falan da var ücretsiz alıp okuyabileceğiniz. Ben bir tanesini alayım, şu New York Times'la Financial Times'ı. Burada da tuvaletler varmış. Onları görmemiştim daha önce. Evet, şöyle. Neyse, tuvaletlerini de gösterelim gelmişken. Tuvaletleri de gayet iyi, güzel görünüyor, düzenli, temiz. Şöyle. Şimdi bunları da fiyata dahil ettiğimiz zaman, karşılaştırma yaptığımız zaman tabii ki burada kalmak çok daha uyguna geliyor kaldığım hostele göre. Burada buranın şeyini de açmışlar. Barını, kafesini, artık her neyse. Birazdan burada da bir şey içebilirim. Çünkü buranın manzarası da güzel, denize karşı. Evet, deniz diyorum, pardon, nehre karşı. Aha, evet, çok güzel. Kesinlikle hazır yer varken bir yerde oturayım şöyle. Günaydınlar. Ben az önce güne saat 7'ye çeyrek kala güzel bir alarm sesiyle uyandım. Gördünüz, böyle resmen yataktan fırladım. Ne oluyor, yangın mı çıktı falan diye. Tabii uyku sersemliğiyle ne yapacağımı bilemedim. Önce gözüm kıyafetlerime gitti. Kıyafetlerimi giyip çıkayım diye. Sonra bir an durup düşündükten sonra baktım, Allah, iyi de benim kendi alarmım çalıyor. Ve dışarıda hiç hareketlilik yok, ses yok. Meğersem, tabii benim anladığım kadarıyla, şimdi ben eksi birde olduğum için buranın hava sirkülasyonunu bir şey yapıyor. Bir ne derler? Havalandırma. Şöyle, şu şekilde. Ve bakın şöyle. Ben geldiğimde burası 23 dereceydi temperatur olarak. Ben geldiğimde burası 23,5 dereceydi ve diğeri de 3'teydi. Ben ne yaptım? Onu 1'e düşürdüm, şunu. Çünkü havalandırma sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum, beni çok rahatsız ediyor. Şimdi bu gece boyunca 3 yerine 1 olduğu için, evet. Ben sesten rahatsız olmamak için, dediğim gibi, havalandırmanın şeyini düşürdüm, ayarını, seviyesini düşürdüm. O nedenle de büyük ihtimalle gece boyunca hava kalitesi düşmüş.
Burada da hava kalitesi belli bir seviyenin altına düşünce muhtemelen şey çalıyor, alarm, yangın alarmı. Ben bir ani şeyle hani uyanıp hafiften kendime geldikten sonra akıl ettim nedense. Bunu tekrar 3'e aldım havalandırmanın seviyesini ve durdu. Anında durdu. Anında değil mi? 1-2 saniye sonra durdu alarm. Bu şekildeymiş. Olur da bu taraflara gelirseniz benim yaptığım yapmayın. Evet, bu da bu otelin eksi yönlerinden biri. Gerçi bu otelin tek değil, daha önce başka yerlerde de kaldım. Bu havalandırma sistemi böyle maalesef. Ve İngiltere'de genel olarak da şey sistemi var, penceresiz. Ve gerçi artık şunu öğrendim. Ben daha önce penceresiz deyince tam olarak hani kafamda bir yere yerleşmiyordu. Penceresiz demek evet eksi bir 2 de demek kalacağınız yer. Ona göre eğer kendinizi eksilerde iyi hissetmiyorsanız seçiminizi pencerelilerden yana yapmanız sizin için daha doğru olabilir. Neyse kahve alarak başlıyoruz şimdi. Bu arada böyle ben kahvemi alırken şimdi ben her zaman bardağımı ısıtıyorum normalde. Benden önce de biri herhalde bardağı nereye koyacağını bilemediği için süt dökmüş. Benim de oraya normal bardağımı çalkalayarak su döktüğümü görünce gelip bana şey dedi. Aa şey yapamazsın falan bu şekilde burayı kirletemezsin, dökemezsin diye çok yüksek bir seslendi gerçekten. Ben de tabii ki şey yaptım sonrasında. Yok tamam o şey benden önce zaten kirletilmişti de böyle bu şekilde de söyleyemezsin. Düzgün bir şekilde söyle bari. Burada çalışanlar da buradaki görevliler de genelde Hindistanlılar. Şey yapmak için söylemiyorum ama yani biraz kibarlığı öğrenmeleri gerekebilir. Neyse şöyle yumurta alacağım. Bu arada bu var. Burada bunlar var bu şekilde. Yani kahvaltıları fena değil ama harika da değil yani. Ay burada da kahve makinesi varmış neyse. Su da var. Ah, bir de İngiliz kahvaltısı var tabii ki. Olmazsa olmazı. Neyse ben kahvaltıma başladım. İngiliz kahvaltıma yapıyorum. Gün her ne kadar kötü başlasa da neyse şeyi sordum. Ben az önce yani çok gerçekten hiç kibar olmayan bir biçimde orada bayağı yüksek bir sesle çocukmuşum gibi suyu oraya dökemezsin diyen kişi tesadüf şeymiş. Zaten o rahatlık başka nereden gelecek? Buranın şu anda yemek bölümünün sorumlusuymuş. Birine sordum burada görevli. Çünkü şikayet edeceğim. Hiç kusura bakmasın. O şekilde konuşamaz olmaz yani. İsmi de Shopigol'muş. Shopigol mu? Shopigol öyle bir şey yanlış söylemiyorsam. Şimdi ben aslında normalde restoran sorumlusuna şikayet etmeyi düşünüyordum. Ancak eşim sorumlu kendisi olunca ki kendisine de dile getirdim zaten. Resepsiyonda artık şey yaparım. Bir de ben burayı şey yapmıştım zaten Agoda adlı bir sayfa üzerinden ayırtmıştım. Oradan da yazarım. Yani hiç kusura bakmayın kimse bana şey biliyorum bazen oluyor öyle. Birilerinin ekmeğiyle oynuyorsun bilmem ne yapıyorsun gibi değil. Öyle bir niyetim yok. Ama şimdi şeyde de bazı standartlar vardır. Kusura bakmayın. Hizmet sektöründeyseniz bazı standartlara uymanız gerekiyor. Hele nasıl sorumlu olmuş o? Gerçi nasıl sorumlu olmuş diyorum da zaten sorumlu olmasa o rahatlığı bulamazdı kendisine. Yani yüksek bir sesle o suyu oraya dökemezsin falan böyle. Herkes böyle dönüp baktı gerçekten. Hoş olmayan bir durumdu. Ben de gayet yüksek bir sesle sonrasına gidip söyledim zaten. Hani bu şekilde daha düzgün bir üslupla da söyleyebilirdin. Benim hatam olsa dahi ki değildi. Söyleyebilirsin. Yani şeylerle otel müşterileriyle bu şekilde şey yapamazsın. Bakın ben otelin o kadar fiyat performans şu bu falan filan diye övdüm ama bu şekilde şey olması hiç hoş değildi gerçekten. Günün bu şekilde sonlanması.
Neyse artık ona göre tercihinizi siz yaparsınız. Kahvaltısız da gerçi şey yapabilirsiniz, problem olmaz. Benimkine kahvaltı dahildi. Kahvaltıları da göstereyim. Yani ben böyle tipik İngiliz kahvaltısı seçtim. Bakın mesela şuradaki görevli de tabakları dizerken ses duyuyor musunuz? Yani bir gerginlik var. Bir tuhaf gerçekten. Yani işlerini severek mi yapmıyorlar ne böyle anlayamadım. Bardaklar ses çıkarabilir diyebilirsiniz ama sebebi inanın bana o değil yani. Daha sakince de olabilir. Girer girmez zaten burada gergin havayı hissettim. Büyük ihtimalle şeyden de olabilir yani. Sorumlu onları canlarından bezdirmiş olabilir. Yani müşterilere böyle yaklaşan insan kendi çalışanlarına nasıl yaklaşmaz ki sonuçta? O yüzden Shopigol beyefendi kusura bakma ama bir şikayete hak ediyorsun yani bence. Hadi görüşürüz. DJI bu videomda sana seslenmek istiyorum. Çünkü bak az önce bir kişiye daha bayağı reklamını yaptım. Benim çekim yaptığımı gören bir kişi gelip sordu. Bu ne dedi, anlattım bayağı. İşte fiyatlardan bahsettim, özelliklerinden bahsettim ve benzeri. İnan bana sponsorluk verdiğin birçok kişi benim kadar iyi reklamını yapmıyordur. Ne demiştik? En iyi reklamı yapan memnun müşteridir. Ben de şimdiye kadar memnunum ve o yüzden de reklamını yapıyorum gerçekten. İstesem de yapıyorum, istemesem de yapıyorum. Şaka bir tarafa da DJ'im benim sesimi duyacağı da yok. Az önce burada çalışan görevlilerden biri merak etmiş kamerayı, sordu. Ben de anlattım. Bu kaçıncı anlatışım bilmiyorum. Vallahi ben şimdi otelden ayrıldım ve şehir merkezine gitmek için metroya doğru ilerliyorum ama gördüğünüz gibi burada aşırı derecede rüzgar var, fırtınamsı. Umarım beni düzgün duyabiliyorsunuz. Bu ne böyle ya? Bayağı bildiğiniz fırtına yani. Normal bir rüzgar değil bu. Bana şans dileyin de uçmayayım. Hadi görüşürüz şehir merkezinde.